S-400 krizini bahane eden Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi ortağı olduğu F-35 projesinden çıkardığı ve uçaklarını vermediği gibi ödenen paraları iade etmemesi, İngiltere'nin 100 yıl önce 1914'te Osmanlı İmparatorluğu'nun parasını peşin ödeyip sipariş ettiği zırhlı savaş gemilerine el koyup paranın da üzerine yattığını akıllara getirdi. İngiltere'nin savaş gemilerimize el koyması üzerine aslında tarafsız kalmak isteyen Osmanlı hükümeti Göben ve Breslau adlı iki Alman zırhlısını satın aldığını açıklamış, bununla da kalmamış, Almanya safında 1. Dünya Savaşı'na katılmıştı. İngilizlerin zırhlılarımıza el koyması nedeniyle Trablusgarp Savaşı sırasında İtalyanların işgal ettiği ve 1912'de Uşi Anlaşması'yla iade edeceğini açıklamasına rağmen vermediği Ege adalarını geri alma ihtimalimiz de ortadan kalkmıştı. El konup Osmanlı'ya verilmeyen bu iki zırhlı HMS Erin ve HMS Agincourt adıyla İngiliz donanmasına katıldı. Merhaba. Tarih tekerrürden ibaret diyorlar ama bu kadarı da inanılmaz. İlgiyle izleyeceğiniz bir videoya başlıyoruz. Hemen hatırlatmak istiyorum. Abonelikler ve beğeniler bizim için çok değerli. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Size 1914'te yaşanan bir gasp olayını anlatacağım ama bugünkü versiyonundan başlayıp tarihe bir yolculuğa çıkalım diye düşündüm. Türkiye, dünyanın önde gelen silah şirketlerinden Lockheed Martin'in geliştirdiği F-35 projesine 2002'de dahil olmuş, bu savaş uçaklarının bazı parçalarını tedarik etmesinin yanı sıra 100 adet uçak siparişinde bulunmuştu. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasını bahane eden ABD, Türkiye'ye teslim edilmesi gereken ilk grup uçağa ambargo uyguladı ve bu uçaklar Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri envanterine kaydedildi. Türkiye, F-35 program ortaklığından da çıkarıldı. Uçaklar için ödenen paradan ses seda yok. Yani ABD'nin çıkarmaya başladığı sorunları görünce biz bu filmi daha önce izlemiştik diyemeden 21. yüzyılda yaşanan bir oldu bittiye katlanmak zorunda kaldık. Türkiye'nin gerek F-35 ve gerekse F-16'larla ilgili girişimleri devam ediyor. Sonucun ne olacağını yakında göreceğiz. Dönelim tam 110 yıl öncesine. 1914 yılında Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında donanma gücünü artırmaya yönelik faaliyetler ve yaşanan rekabet Osmanlı açısından bir büyük hayal kırıklığını da beraberinde getirecekti. Osmanlı İmparatorluğu'nun parasını peşin ödediği iki zırhlıyı inşa eden İngiltere, büyük savaşın yaklaştığını görerek teslimatı durdurmuş, parayı da geri vermemişti. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşları, Trablusgarp Savaşı gibi savaşlar Osmanlı'nın son dönemlerinde en büyük darbenin denizden gelmeye başladığını göstermişti. Osmanlı Devleti son dönemlerinde özellikle de Balkan Savaşları'nda aldığı yenilgiden sonra donanma gücünün nedenli büyük bir öneme sahip olduğunu anlamıştı. Ege Denizi'ne hakim olabilmek için güçlü bir donanmaya da sahip olmak gerekiyordu. Donanma Cemiyeti bu amaçla kurulmuş ve halktan toplanılan bağışlarla gemi satın alma faaliyeti yürütülmüştü. Balkan Savaşları'nın da etkisiyle Türkiye ve Yunanistan'ın da içerisinde yer aldığı birçok devlet güçlü savaş gemilerine sahip olabilmek adına bir mücadele içerisine girmişlerdi. İki devlet arasında olası bir savaşın tedirginliğiyle donanma yarışı başladı. Bunun en önemli nedeni olası bir savaş durumunda iki devletin de donanma açısından güçlü bir pozisyonda bulunmasının savaşın seyrini değiştirecek bir etkiye sahip olmasıydı. 1911 yılında İngiltere'deki Vickers şirketine Reşadiye zırhlısının siparişi verilmiş, gemi komutanlığına da Vasıf Bey tayin edilmişti. 1912 yılına gelince İngiltere'ye verilen siparişe iki zırhlı Fatih ve Sultan Osman ilave edilmişti. Bu dönemde daha önce Brezilya tarafından İngiltere'deki Newcastle'da bulunan Armstrong şirketine bir savaş gemisi ısmarlanmıştı. Brezilya, Rio de Janeiro isimli bu savaş gemisinin parasını ödemeyip almaktan vazgeçince bu gemiye Osmanlı hükümeti talip olmuş ve adını Sultan Osman koymuştu.
1911 ve 1912 yıllarında ısmarlanan Reşadiye ve Sultan Osman zırhlılarının 1914 yılında tamamlanarak teslim edilmesi için anlaşma da yapılmıştı. Osmanlı Devleti Londra Büyükelçisi Tevfik Paşa vasıtasıyla İngiliz askeri mühendislerden gemiler için rapor istemiş, ancak İngiltere çeşitli bahanelerle gemilerin teslimini geciktirmişti. Yunanistan ise Türkiye ile bir savaş olduğunda Averof kruvazörünün yalnız başına bir karşılık veremeyeceği ve donanmasının mağlup olacağı düşüncesiyle endişeye kapılmıştı. Yunan hükümeti satılık zırhlılar bulabilmek için birçok devlete başvurdu. Hatta Türkiye'nin satın aldığı Rio de Janeiro zırhlısını alabilmek için tekliflerde bulunmuş, ancak bu gemiyi almayı da başaramamıştı. Osmanlı'nın bu atağına karşı Yunanistan da Amerika'dan 2 savaş gemisi almak için harekete geçmişti. Yunan hükümeti Amerika'dan Idaho ve Mississippi isimli 2 gemiyi satın alarak Osmanlı karşısındaki konumunu güçlendirmeye çalışmıştı. Ancak bu 2 gemi güç açısından Osmanlı dreadnoughtlarıyla aynı ölçüde değildi. 1 Ağustos 1914'te Osmanlı Londra'ya elçilik yoluyla halktan 1001 güçlükle toplanan gemilerin son taksitini de göndermişti. Bu arada Türkiye ile İngiltere ilişkileri bozulmaya başlamış ve İngiltere Sultan Osman ve Reşadiye isimli bu gemileri Türkiye'ye teslim etme konusunda isteksiz davranmaktaydı. 1914 yılı içinde teslim edilmeleri beklenen bu 2 geminin donanmaya katılmasıyla birlikte Türkiye'nin Ege adalarını geri almasından çekinilmişti. Çıkması muhtemel bir savaşta Yunanistan'ı zorlayacak olan bu gemileri İngiltere Türkiye'ye vermek istememiş ve bunu geciktirmek için ne gerekiyorsa yapmıştı. 28 Haziran 1914'te Saraybosna'da bulunan Avusturya Macaristan veliahtı bir Sırplı tarafından öldürülünce bu hadise 1. Dünya Savaşı'nın başlamasına yol açmıştı. Bu gelişme üzerine İngiliz hükümeti tedbir amaçlı Osmanlı Devleti tarafından kendilerine sipariş edilen bu gemilere el koyduğunu duyurmuştu. Bedeli de peşin olarak ödenmiş 2 gemi çeşitli bahanelerle teslim edilmedi. Bu karar Türk kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanmış, ancak Türkiye tarafından İngiltere nezdinde yapılan protestolar sonuç vermemişti. İngiltere menfaatleri gereği böyle bir karar almak durumunda olduğunu öne sürüyordu. İngiltere'nin 2 savaş gemisi Sultan Osman ve Reşadiye'ye ambargo koyması Türkiye'nin sonraki süreçte Almanya'ya yakınlaşmasına neden oldu. Gemiler meselesiyle ilgili diğer bir gelişmede 2 Alman zırhlısının Osmanlı Devleti tarafından satın alınması olmuştu. Göben ve Breslau adlı 2 Alman zırhlısı İngiltere'nin de harbe girmesiyle Akdeniz'de daha fazla tutunamaz hale gelmişler ve İngiliz donanmasından kaçarak Doğu Akdeniz'e ulaşmışlardı. Çanakkale önlerine gelen gemiler 11 Ağustos 1914'te Çanakkale'den içeri girdi. İtilaf devletlerinin tarafsızlık anlaşmaları gereğince bu gemilerin teslim edilmelerini istemeleri üzerine Almanya'nın da etkisiyle Türkiye bu gemileri satın aldığını açıklamak zorunda kalmıştı. Göben Dreadnought'una Yavuz, Breslau'a da Midilli ismi verilmişti. İngiltere'nin bedeli peşin ödenen gemileri Osmanlı Devleti'ne teslim etmemesi ve 2 Alman zırhlısının Osmanlı'nın denetimine geçmesi yaşanılan süreçte Osmanlı Devleti'ni zorunlu olarak başka safhalara çekmişti. Tarih bir başka aktı.